Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün bir süre önce Instagram'da duyurmuş olduğum soru cevap videosunu yapacağım. Bana soru sormanızı istemiştim ve birçok soru geldi. Sorular birikince ben de artık bu videoyu çekip aradan çıkartmak istedim. Bu arada şu an saat akşam 9 falan. Ring light'ımla çekiyorum. Bir önceki videoda çok güzel yorumlar aldım ancak ışıkla ilgili böyle tam çözemediğim bazı durumlar olmuştu. Umarım aynı durumlar bugün yaşanmayacak. Videolarıma göz atmadıysanız kanalımda bir sürü video mevcut. Oradan kanalıma göz atabilirsiniz. Gerçekten desteğinize ihtiyacım var. Son zamanlarda sadece 1-2 video hariç diğer videolarım çok fazla kişiye ulaşmıyor. Tabii ki çok emek veriyorum. Onu geçtim. Gerçekten hem eğlendirici hem de bilgilendirici videolar hazırladığımı ve bir tık orijinal videolar hazırladığımı düşünüyorum. O yüzden daha fazla insana ulaşmak istiyorum. Daha fazla insana ulaşmam için de videolarımı beğenmeniz, yorum yazmanız gerekiyor ki YouTube o videoyu öne çıkarsın. Başka video önerileriniz varsa onları da aşağı yorum olarak yazın. Ben elimden geldiğince o videoları çekmeye çalışayım sizler için. Merak ettiğiniz soruları da her zaman yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplıyorum. Eğer çok böyle yanıtlayamayacağım sorularsa onların videosunu çekmek için hazırlık yapıyorum demektir. O zaman sorulara bir an önce bakalım. İlk soru tam da beklediğim yerden gelmiş. Dongü abiyle ne zaman ve nerede tanıştınız? Dongü ile biz İstanbul'da tanıştık. Aslında birçok kişi şey diye düşünmüş. İşte ben Güney Kore'deyken orada tanıştık ve daha sonra işte o buraya geldi falan diye düşünmüş. Ama Güney Kore'ye 2018'de gittim. Ve biz Dongü'yle 2019'da İstanbul'da tanıştık. İnternetten tanıştık. O backpacker olarak dünyayı geziyordu. Bir ay kadar falan arkadaştık, böyle daha çok internetten sohbet falan ediyordu. Sonrasında o İstanbul'a geldi ve İstanbul'a geldikten sonra 2 hafta sonra falan biz sevgili olduk. O normalde dünyayı geziyordu o sırada. Türkiye onun böyle sadece bir hafta kalıp gidebileceği bir yerdi. Rotasını başka yere çevireceği bir yerdi aslında. Yani Türkiye'de sadece Kapadokya'yı, Ankara'yı, İstanbul'u gezip bir hafta sonrasında gidecekti. Ama benimle tanıştıktan sonra Türkiye'de yaklaşık 3 ay kaldı. Daha sonrasında da 3 ayda bir Türkiye'ye geldi ve 3 ayda bir hep 3 ay kaldı ve şu anda 1,5 senedir falan beraberiz. En son bir 8 ay görüşemedik. Korona ilk patladığı zaman o Kore'deydi ve bütün uçuşlar kapalıydı vesaire. O yüzden gelemedi Türkiye'ye. 8 aylık bir boşluk oldu. Onun dışında hep 3 ayda bir görüştük. Güney Kore'de entertainment'ların audition'ına katıldın mı? Katılmayı düşündün mü? Katılmadım. Katılmayı düşündüm ama bu yaştan sonra idol olacak halim yok. O yüzden belki söz yazarlığı üzerinden katılmayı düşündüm. Ama bunun için de hem Korece'ye hem İngilizce'ye çok iyi bir şekilde hakim olmak gerekiyor. Hem İngilizcemi hem Korecemi iyi bir şekilde geliştirdikten sonra söz yazmada zaten yetenekliyim. İngilizce'de ufaktan yazmaya başladım. Katılmayı belki düşünebilirim. Güney Kore'ye tekrar gidecek misin? Güney Kore'de erkek arkadaşım olduğu için mutlaka bir gün gideceğim. Ama ne zaman olduğunu ben de bilmiyorum. Çünkü Güney Kore'nin gerçekten çok sıkı kuralları var. Kısıtlamalar hala devam ediyor. Korona hala devam ediyor, bitmiş değil. O yüzden yakın zamanda değil ama mutlaka bir gün tekrar gideceğim. EP'nin konsepti ne olacak demiş. EP'nin konsepti, yani konsept bir albüm değil ama boom bap tarzda bir albüm olacak. Trap değil. Ben de çok heyecanlıyım EP için. Özellikle Instagram'da çok aktif beni dinleyen kişiler. Soruyorsunuz, çok teşekkür ederim. En kısa sürede EP kayıtlarına devam etmeye çalışacağım ama kısıtlamalar beni çok zorluyor. Bunu bilin sadece. Abla Gökyüzü akapella isteriz. Gökyüzü Impala ile yaptığımız bir parçaydı ve gerçekten çok sevildi, paylaşıldı. Güzel bir ivme aldım o parçadan. Tabii ki akapellasını da kaydederim. Demiş ki çok tatlısın, umarım çabucak büyürsün kanalında. Çok teşekkür ederim, sen de öylesin. Benim de temennim bu şekilde çünkü YouTube birçok dalı
kendi içinde barındırabilen bir platform. O yüzden benim de YouTube şu anda en büyük hedeflerimden biri diyebilirim. Çok çok ağır ilerliyor süreç. O yüzden sadece kendimi sürekli böyle telkin ediyorum. Her gün bir kişi bile takip etse mutlu oluyorum. Ve diyorum ki azla yetin. Bir gün bir şey olacak. Hedeflediğin kişilere ulaşacaksın. Emeğinin karşılığını alacaksın. Olmasa da çok önemli değil. Çünkü evet çok zaman alıyor. Yani şöyle söyleyeyim size. Edit, çekim, bunun bir düşünme aşaması var. İşte içerik üretmede vesaire. Gerçekten haftada rahat benim bir günümü alıyor tüm bu işlemler. Dolayısıyla hani ben de böyle ne bileyim kendime daha fazla vakit ayırmak isterdim ama böyle bir yol seçtim. Umarım karşılığını alırım bir gün. Korece öğrenmeye ne kadar zaman harcadın demiş. Korece tam olarak öğrenmiş değilim. Hala öğreniyorum. Şu anda Korece kursuna gidiyorum. Yani şöyle söyleyeyim, ben İngilizceden daha çabuk öğrendim. Bu kesinlikle aşikar. Ama tabii ki konuşmadıkça unutuyorsunuz. Şey diyeceksiniz, işte erkek arkadaşın Koreli, niye onunla sürekli Korece konuşmuyorsun? Çünkü o da İngilizcesini geliştirmek istiyor. Bu sefer çok bencillik oluyor benim yaptığım. Ve ikimiz de İngilizceye daha hakimiz. Bazen gerçekten Korece çok zorluyor beni. Hani günlük konuşmalar falan okey ama belli bir noktada bir olay anlatacağım mesela. Hani onu Korece ile anlatmam mümkün değil. Acil bir şey Korece ile söylemem mümkün değil. Direkt İngilizce çıkıyor ağzımdan. O yüzden yani şöyle bir kurs desteği zaten almam lazım. Çünkü TOEIC sınavına hazırlanıyorum. TOEIC sınavı akademik bir Korece. Yani benim Dongü ile konuştuğum Korece aslında bir noktada bir işime yaramıyor. Çünkü ben onu zaten temellerini Kore'de attım. Yani şöyle söyleyeyim, büyük konuşmayayım ama çok çok büyük ihtimalle ben 5 sene de konuşmasam o temelleri unutabileceğimi sanmıyorum. Çünkü artık bazı diyaloglar o kadar çok kafamda yer etmiş ki, olaylar kafamda yer ettiği için o kalıpları asla unutmuyorum. O yüzden yani Korecem şu anda orta seviyede. İngilizceme de hadi iyi seviye diyelim. Korecemi İngilizcem kadar geliştirmeye çalışıyorum. Bunun için de kursa gidiyorum. Yani zaman olarak da Korece öğrenmeye ben 2017 yılında başladım. Bir sene kursa gittim. Sonra Kore'ye gittim 3 ay. 2018'de 2 kur daha gittim. Sonra çok pahalı geldi bana kurs ücreti. Bir süre ara verdim. 2019'da hiç gitmedim. 2020'de şimdi tekrar başladım. Zaten 2 kur kaldı. 2 kur sonra tamamen mezun oluyorum. Yani daha fazla kur yok öğrenebileceğim. Belki sınav destekli o açığımı kapatabilirim. Yurt dışında başına gelen en talihsiz olay neydi? Ya genel olarak ben sanırım Amerika'da çok talihsiz olay yaşadım diyebilirim. Hem seyahat öncesi orada Türklerle yaşadığım olaylar vesaire, o kadar egzantrik şeyler yaşadım ki onu örnek verebilirim. Onun videosu zaten var Amerika'daki ev ortamım videosunda. Amerika'daki seyahat videomu izlerseniz orada başımdan geçen tüm talihsizlikleri anlatıyorum. Ama yani Amerika'da yaşadığım bu olumsuz olaylar beni asla seyahat etmekten, başka kültürlerle yaşamaktan vesaire soğutmadı. Aksine ben daha çok hırslandım. Çünkü o zaman bu yaşadığım sorunların %90'ı gerçekten çok yaşımın küçük olması işte ya da ne bileyim çok tecrübesiz olmam. Bu tarz olaylarla yüzleşmek zorunda kaldım. Onun dışında çok çok büyük bir talihsizlik yani yaşadığımı düşünmüyorum. Çok şükür. Capella sormuştum size hangisini yapayım diye. Hepsi harika, karar veremedim abla demiş. Teşekkür ederim. Erkek arkadaşım I love you, how is your boyfriend demiş. My boyfriend is so handsome. He is the cutest guy ever. I love him so much. Thank you for being in my life. 2014-2015 yılıydı sanırım. Türkçe rapte iyi çıkış yaptın ama tam o sıra niye yurt dışına gittin ki demiş.
haklı bir isyan. Bunu bazen ben de sorguluyorum. Hani şey oluyorum, gerçekten o dönem böyle şirketlerden teklifler, güzel başarılar elde etmiştim. Ve çok küçük bir yaştaydım. 19 yaşındaydım o zamanlar. Burada kalsaydım iyi işler yapabilirdim. Ama Türkiye'de iç huzurum olmadığı için ve gerçekten sanki seyahat edersem kendi dünyamı değiştirebileceğime inandığım için böyle bir tutku vardı içimde hep. Yola çıkmazsam eğer, başka ülkeleri, kültürleri görmezsem, kendimi, kafamı açmazsam eğer, buraya böyle bir kapana kısılmış gibi hissedersem, o zaman hep o mutsuz kız olmaya devam edecektim. Zaten şarkı sözlerimin hepsi bunalım. O döneme baktığınız zaman hepsi çok karamsar şarkılar. O kafesten çıkmak istedim ve bambaşka dünyalar görmek istedim. Ve aldığım karardan asla pişmanlık duymuyorum. Çok çok güzel şeyler yaşadım. Çok güzel tecrübeler edindim. Yani milyon dinlenmelik şarkılarım vardı benim YouTube'da. Hala var mı bilmiyorum da hani benim kanalımdan yüklenmemişler. Gerçekten o ivmeyi yakaladıktan sonra bir anda böyle piyasadan çekilip 3 sene hiçbir şey üretmemek gerçekten büyük cesaret isteyen bir durum bence. Öyle düşünüyorum. Yani demek ki işte para, ün, şöhret, bunlar çok geçici şeyler. Yani en azından benim için öyle yani. Belki şu anda bu videoyu çekiyorum ama belki bu video 100 binlere, 200 binlere ulaşacak bir gün. Belki o zaman şey diyebilirim. Ben bunu artık yapmak istemiyorum. Bunu belli bir hayatımın döneminde yaptım ve şu anda ya ara vermek istiyorum. Şu anda yapmak istemiyorsam yapmam. Yani beni hiçbir güç, para da dahil, elinde tutamaz. Büyük konuşmayayım. Güç, para insanı değiştiren şeyler. Ama şu anda en azından böyle görüyorum. Ama bazen düşünüyorum. Acaba gitmeseydim acaba nasıl bir insan olurdum falan. Bilmiyorum. Garip geliyor. Mutluluğun formülü sende var mı demiş. Kendi iç huzurumu sağlamayı öğrenmeye çalışıyorum ben de. Mutluluğun bir formülü bence önce kendini sevmekten geçiyor. Kendinizi sevdiğiniz zaman kendinizi hem çok kolay affediyorsunuz hem de gerçekten çok daha özgüvenli bir insan çıkıyor ortaya. Kusurlarınızı kabul ederek kendi başınıza vakit geçirmeyi sevdiğiniz zaman bence asıl mutluluk benim için sanırım o. Kendi kendime yetebilmem benim için en büyük mutluluk diyebilirim. Size de öneririm. Demiş ki kadın olarak yabancı ülkede korktuğun ya da başına gelen kötü bir şey oldu mu? Tabii ki oldu. Bunu da Güney Kore'de yaşamak, negatif şeyler videomda çok anlattım. Kadın olarak başıma gelen çok fazla şey var seyahat ederken. Tabii ki bunların hani hepsi Türkiye'de kadın olmaktan daha zor değil maalesef. Patriarkanın olduğu her yerde bir gariplik hissediyorsunuz. Yani bunu size alttan dünyanın her yerinde hissettiriyorlar. Bu videonun sonuna koyarım. Oradan izleyebilirsiniz. Orada başımdan geçen tüm kötü olayları anlatıyorum. Yaptığın seyahatlerde vesaire gelir kaynağını kendin nasıl halledebiliyorsun? Bununla ilgili bir video çekmek istiyorum aslında. Çünkü ben tutumlu biriyim. Erasmus'ta bursla gittim zaten. Work and Travel'da babam destek oldu ama zaten ben buraya belli bir parayla döndüm. Onun dışında dil okuluna yine babam yollamıştı. O zaman lisedeydim zaten, bir gelirim yoktu. Almanya'ya gitmiştim 4 günlüğüne. Bir de Güney Kore'ye 3 aylığına gitmiştim. Bunların masraflarını ben kendim karşıladım. Ailemden herhangi bir destek almadan gittim. Çünkü o zamanlar öğrenci değildim, çalışıyordum. Seyahat etmek gibi bir amacım varsa gerçekten bazı şeylerden kısıyordum. Kuaföre gitmiyordum. Bazı şeylerden kısa paramı biriktirerek seyahatlerimi kendim gerçekleştiriyordum. Ama şöyle de bir ayrıntı var. Ben seyahat ettiğim dönemde dolar bu kadar yüksek değildi. Şu anda da hala birikim yapmaya çalışıyorum. Yani yapıyorum elimden geldiğince. De gerçi paramızın artık değeri kalmadığı için
çok çok zor burada para biriktirmek. O yüzden yeni yurt dışı programlara bakıyorum katılabileceğim. Hem orada çalışıp hem para kazanabileceğim programlar araştırıyorum. Kısıtlamalar son bulduğunda bu programlara başvuracağım. Ekonomik olarak, kadın olarak birçok konuda çok mutsuzum. O yüzden elimden gelenin en iyisini yapacağım. Buradan başka bir yere göç edebilmek için. Başarırsam gerçekten kendimle gurur duyacağım. Helal yemek bulmak kolay mı? Demiş. Sanırım burada Güney Kore'den bahsediyor. Yani şöyle aşırı zor değil. Bulabilirsin. Kebapçılar var. Türk restoranları var. Ama o kadar güzel değil tatları. Bunu sadece söyleyeyim. Başka bir ülke için soruyorsan mutlaka helal yemek satan bir yer vardı. Evet arkadaşlar, sorular bu şekildeydi. Umarım sorularınıza en iyi şekilde cevap verebilmişimdir. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.